Merhabalar sevgili dostlar. Biz dünyada, varlık aleminde insanlar olarak içinde bulunduğumuz aleme ayak uydurmakla mükellefiz. Biz bu alemde sınırlı, süreli bir hayatın içindeyiz. Ancak sorumluluklarımızın farkında mıyız, değil miyiz? Bunu düşünmemiz gerekiyor. İnsan en kıymetli varlıktır. Yaradan öyle söylüyor. Ve bizi dünyaya getiren anne babamız da gerçekten ne kadar kıymetli varlıklar olduğumuzu bilerek bu bilinçle bizleri yetiştirdi. Peki bunun kaynağı ne? Nereden geliyor bu bilinç? Bu bilgi düzeyi? Yaradan anne babayı ilham eder, anne baba da şefkat kanatlarıyla bizleri kuşatır ve bizi madde ve mana alemindeki halimizle ihya etmeye çalışır. Bunun kaynağı nedir? Kur'an'dır. Şifa kaynağıdır. Peki ben Kur'an okumayı bilmiyorum. Nasıl olacak? Bu soruyu herkes kendine sorabilir. İlahi vahyin, Yaradan'ın gönderdiği kelamın yeryüzünde binlerce, milyonlarca hafızı var. Yeryüzünde baştan sona ezberlenebilen tek kitap Kur'an. Önce dinleyerek kalpleri güzelleştirmek, gönülleri feraha erdirmek lazım. Çünkü şifamız Kur'an. Kur'an bizim şifa kaynağımız. Yine Kur'an kendi kendini böyle anlatıyor. Her sohbetin, muhabbetin başına biz Kur'an koyacağız ki sohbetle muhabbet oluşsun, muhabbetle gönüller coşsun diye. Biz insanlık aleminin en seçkin varlıkları olarak bu dünyaya eğer gönderildiysek bir vazifemiz olduğunu bilerek hayata merhaba dedik. Kimisi 5 yaşında, kimisi 15, kimisi 70 yaşında fark ediyor. Fakat bu alemin illüzyonu, bu alemin kendince aynayla yansıtan tarafları bizi kandırmasın. Çünkü burada imtihandayız. Gerçek hayat öte alemde olacak. Öteki aleme hazırlık bu alemde başlıyor. Bu alemi yaşamak yine bu alemin işi. Onun için Kur'an-ı Kerim'den, İsra suresinden birkaç ayet-i kerime okuyup inşallah içinde bulunduğumuz bu korona illetinin olduğu fakat içinde hikmeti aramamız gereken dönemi sizlerle beraber anlamaya ve hayatımızda da yaşamaya çalışacağız. Şifamız Kur'an olan yüce kitaptan İsra suresinin 78. ayetinden okuyarak bu güzel sohbet, muhabbet meclisine kalbin yolu bir, gönüller bir olsun diye başlıyoruz. Buyursunlar efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل
İnnel batile kâne zehûkâ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. صدق الله العظيم. Allah kabul eylesin. Sevgili dostlar, işte şifa ayetlerinden bir tanesini okuduk. Kur'an-ı Kerim'de birçok şifa ayeti var. Sizlerle bunları paylaşacağız. Önce dinlemek, Kur'an'a gönül vermek lazım. Unutmayalım, sahabe peygamberin dizin dibince önce ondan Kur'an'ı, yaşayarak Kur'an ahlakını, ticaret ahlakını, siyaset ahlakını, değerler eğitimini bir ilim irfan meclisinde, sofrasında toplayarak gerçekleştirdi. İlim öğreten hocaları maddi manevi destekledi. Onun halkasında bulunan talebeleri de en güzel şekilde yetiştirdi. Biz bu dünyaya hem öğrenen hem de öğreten olmaya geldik. Vazifemiz bu alemdeki en güzel öğretiyi öğrenmek ve hayatı en doğru şekilde yaşamak. Genç olsun, yaşlı olsun hepimizin her an eğitimle buluşma halidir hayat. Bazen anneden, bazen öğretmenden, bazen de hayatın içinde hiç ummadığınız birisinden. Bir meczup, bir fani vefat ettiğinde mecliste herkesin önünde öyle bir cümle sarf etti ki herkes nefesini tuttu. Nefesini tuttuğunda meczupla yan yanaydık. Allah razı olsun dedim. Herkes şaşkın vaziyette kendisine bakınca bana döndü, dedi ki ben ne dedim biraz önce dedi. Ben de sırtını okşayarak dedim ki sen söylemedin. Bu söz sana Allah tarafından söylettirildi. Söylediğin sözü daha filozoflar bile söylemedi. Biz bile anlamak için haftalarca düşüneceğiz. Ama sen güzel bir insansın. Teşekkür ediyoruz bu güzel sözünden dolayı. Özünün güzelliğinden dolayı bu söz hakkı sana verildi. Seni tebrik ediyoruz dedik. Ve o meclisten hepimiz o akşamın ibretli halini alarak ayrıldık. Aziz dostlar, kıymetli insanlar, biz her an her yerde imtihanla karşı karşıyayız. Şu anda korona hepimizi evimizin içerisine adeta hapsetti. Dış dünyaya o kadar çok açılmıştık ki artık iç dünyamızın içinde, bu alemin içindeki vazifemizi bilerek iç yolculuğumuzu yapmaya adeta seferber edildik. Peki ne yapacağız? İç yolculuğumuzu yapacağız. Biz buna maneviyat yolculuğu diyoruz. Çünkü maddeye çok sarılmaya çalıştık. Biraz maneviyata sarılalım. Anne babasına hürmet edenler Zekeriya aleyhisselam gibi Allah tarafından övülen peygamberler makamına çıkarlar. Bu duayı alanlar anne baba duası peygamber duası gibidir. Öyleyse annemizin babamızın hayattaysa onların duasını almak ilk vazifemiz olsun. Bir diğeri de mazlumların, gariplerin, gurebanın, Allah'ın bütün yaratıklarının, bütün varlıklarının, kedisinden, köpeğinden, kuşundan, ağacından, tabiattaki bütün varlıklar da onun bize emanet olarak lütfettiği nimetlerdendir. Herkese ve her şeye karşı sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Bu değerleri işte şimdi içinde yaşadığımız
şu korona günlerinde hanelerimizde, gönül hanelerimizde aldığımız duygularla yaşamaya çalışalım. Evinde, arabasında, otobüste, yolculuk anında, hanesinde, ekranları başında izleyen herkese sesleniyorum. Birbirimizden haberdar olmak istiyorsak lütfen kanalıma abone olun ve bildirimlerinizi açın ki iletişim kurabilelim. İletişim çağında iletişim yapamıyorsak, birbirimizle hemhal olamıyorsak, paylaşamıyorsak bunda sorumluluk yine bizim olur. Ben paylaşmayı istiyorum sizlerle. Sizler de hazırsanız gönülden gönüle yol vardır. Kalbin yolu bir ve kalp yolculuğumuzu beraber yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.